Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kabukları dağılmadan pamuk gibi yumuşacık dakikalar içerisinde pişen nohut yeme tarifiyle geldim. Lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Bu şekilde 2 su bardağı nohudumu ağzı kapaklı böyle bir saklama kabına boşaltıyorum. Üzerini çıkacak kadar oda sıcaklığında suyumu üzerine ilave ediyorum. Nohudumuzun kabuklarının çıkmaması için bu şekilde 1 yemek kaşığı dolusu tuz, 1 yemek kaşığı da unumu ilave ediyorum. Eklemiş olduğum unumu ve tuzumu güzelce karıştırıyorum. Bu eklediğimiz un ve tuz karışımı nohudumuzun dakikalar içerisinde pişmesini sağlayacak arkadaşlar. Her zaman yapmış olduğum güvenilir bir tarif. Bu şekilde güzelce karıştırıyorum ve ağzını kapatıp bir gece öncesinden nohutlarımı ıslatmaya bırakıyorum. Evet, bir gece öncesinden ıslatmış olduğum nohutları görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde kabarmış. İçerisine eklemiş olduğumuz un ve tuz gerçekten nohudumuzun lezzetine lezzet katıyor. Daha çabuk pişmesini sağlıyor. Bu şekilde yıkamış olduğum nohudumu tenceremin içerisine alıyorum. Üzerini çıkana kadar suyumu ilave ediyorum. Suyumun soğuk olmasına özen gösteriyorum. Ocağıma alıp kaynadıktan sonra 15 dakika daha kaynatıyorum. Ben bu şekilde döküm bir tencere kullandım arkadaşlar. Gerçekten döküm tencerenin yemekleri daha lezzetli oluyor. Bu şekilde kaynamaya yaklaşan nohutlarımın üzerine birikmiş olan köpüklerini alıyorum. Bu şekilde biriken köpüklerini aldığımız zaman rahatsız etmiyor nohut yemeği. Evet, böyle karıştırıyorum. Üzerine biriken köpüklerimi bir iki tur bu şekilde alıyorum. Ve kaynadıktan sonra 15 dakika daha kaynaması için altı kısık bir şekilde, ağzı kapalı bir şekilde kaynamaya bırakıyorum. Gerçekten tadıyla, dokusuyla, kıvamıyla muhteşem bir nohut yemeği oldu arkadaşlar. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Şayet tarifimi denerseniz videomun yorumlar kısmından sonuçları benimle paylaşmanızı önemli rica ediyorum. Evet, bu şekilde 15 dakika daha kaynadı. Şu şekilde çatalla bakıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar, gerçekten dakikalar içinde haşlandı nohutum. Haşlanan nohutumu yıkıyorum ve pişirme işlemine geçiyorum. Bu şekilde yine döküm tenceremin içerisine aşağı yukarı 300 gram orta yağlı kuşbaşı etimi alıyorum. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Etlerim suyunu bırakıp çekene kadar güzelce kavuruyorum. Nohudumuz çok çabuk pişeceği için etimizin çiğ kalmamasına, sert olmamasına dikkat edelim. O yüzden nohutlarımı eklemeden etimi güzel bir şekilde pişiriyorum. Yine görmüş olduğunuz gibi ocağımın altı kısık durumda arkadaşlar. Bu şekilde suyunu bırakıp geri çeken etlerimin üzerine doğramış olduğum bir orta boy soğanımı ilave ediyorum. Şöyle bir güzelce karıştırdıktan sonra 1-2 dakikada bu şekilde etimle beraber soğanların da güzelce pişmesini sağlıyorum. Evet, soğanlarım da güzel bir şekilde kavruldu. Çok yanmasına izin vermiyorum. Bu şekilde karıştırmış olduğum malzemelerin üzerine orta büyüklükte doğramış olduğum 1 adet sivri biber ve 1 adet kapya biberimi ekliyorum. Tekrardan şöyle güzelce karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum malzemelerin üzerine toplamda 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı da domates salçası ilave ediyorum. Tekrardan güzelce karıştırıyorum. Ben nohut yemeğine biber salçasını çok yakıştırıyorum açıkçası. Domates salçasını fazla eklediğimiz zaman yemeğimiz ekşimsi bir tat alıyor. O yüzden 1 yemek kaşığı biber salçası ve 1 yemek kaşığı domates salçası kullanıyorum. Evet, güzelce kavurmuş olduğum etlerimin üzerine aşağı yukarı 2 su bardağı suyumu, sıcak suyumu ilave ediyorum. Tekrardan güzelce karıştırıyorum ve ağzını kapatıp 10 dakikada bu şekilde pişmesini sağlıyorum.
Evet, bu şekilde 10 dakikanın sonunda etlerim çok güzel bir şekilde yumuşacık oldular. Tekrardan şöyle güzelce karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum malzemelerin üzerine güzelce yıkamış olduğum nohutlarımı ilave ediyorum. Evet, nohutlarımı da ilave ettikten sonra şöyle bir güzelce karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum yemeğimin üzerine birer tatlı kaşığı olacak şekilde kimyon, kırmızı pul biber, tuz ve karabiberimi ilave ediyorum. Ben bu şekilde baharatlar kullanıyorum. Siz dilerseniz baharat miktarını ve çeşidini damak zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Nohut yemeğine ben kimyonu çok yakıştırıyorum arkadaşlar. Gerçekten kimyon eklemiş olduğumuz nohut yemeği asla rahatsızlık vermiyor. Evet, güzelce kavurmuş olduğum yemeğimin üzerine sıcak suyumu ilave ediyorum. Sıcak suyumu yemeğimin üzerine çıkana kadar ekledim. Güzelce karıştırmış olduğum yemeğimi yine altı kısık bir şekilde pişmeye bırakıyorum. Benim nohut yemeğimin altı kısık olmasına rağmen inanın 15 dakikada pişti. Tabii bu pişirme süresi nohudun cinsinden cinsine değişebilir arkadaşlar. Evet, bu şekilde 15 dakikanın sonunda yemeğimi şöyle bir karıştırıyorum. Çatalla kontrol ediyorum pişip pişmediğini. Görüyorsunuz, gerçekten 15 dakikanın sonunda lokum gibi pişti nohut yemeğim. Bu şekilde tenceremin altını kapatıyorum. Ağzını da güzelce kapatıp 10-15 dakika dinlenmeye alıyorum. Evet, 10-15 dakika dinlendirmiş olduğum yemeğimi şu şekilde servis tabağına alıyorum. Tabii yanına olmazsa olmazlarından turşumu da çıkardım. Gerçekten tadıyla, dokusuyla, kıvamıyla lokum kıvamında harika bir nohut yemeği oldu. Ne diyoruz? İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Evet arkadaşlar, siz yemeğimin son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.